Popüler oyun zehirlenmesine karşı başlatmış olduğum kutlu mücadele nihayet tohumlarını vermeye başladı. Güzel geri dönüşler aldığım Bu Oyunları Oynayın isimli her ayın sonunda yayınladığım bağımsız oyun öneri listesi, üçüncüsüyle bu kutlu mücadeleme kaldığım yerden devam etmenin haklı gururunu yaşıyorum. Malumunuz bu ay bayağı bir yoğun geçti. Etkinlikler, duyurular derken neredeyse adam akıllı oyun bile oynayamadım. Ama çok önem verdiğim bu seriye devam etmek için yine birkaç tane bağımsız oyun oynadım ve gerçekten içlerinden bir tanesine aşık oldum diyebilirim. O kadar çok sevdim ki içime sarıp sarmalayasım geldi. Bu sefer listemizde çok fazla oyun yok maalesef. İnşallah bir sonraki ay biraz daha alternatifli liste hazırlayabilirim. Bu ay bu şekilde idare edin artık. Benim bağımsız oyunlara verdiğim destek gibi sizler de YouTube'un en bağımsız kanalı olan Oyun Makinesi'ne abone olarak desteklerinizi verirseniz çok mutlu oluruz. Skeleton Crew. İlk oyunumuz zindan temizlemeli, iskelet devirmeli, platform bulmaca tarzı eğlenceli bir bağımsız oyun. Görsel tasarımı çok iyi olmasa da oynanışındaki çeşitlilik ve güzel tasarlanmış zindanlar sayesinde oynayana gerçekten keyif veriyor. Oyunun en önemli özelliği oynanabilir 12 farklı karaktere sahip olması. Bunların hepsinin kendine has bir oynanışı var. Bu da oyunun sıkılma işini daha da genişletmiş oluyor. Bu genişleme sonucunda ne oluyor tabii ki? Basit gibi görünen bu tatlı oyunu çok daha uzun saatler oynayabiliyoruz. Peki neler var bu oyunda? Birbirinden farklı 3 büyük bölge. Bu bölgelerde bolca düşmanlar, irili ufaklı bosslar ve keşfedilmeyi bekleyen güzel bir macera var. Karakterimizin özelliklerine göre değişen mekanikler olduğunu hatırlatmak isterim. Karakterinize göre yakın mesafeli dövüşlere girebiliyorken farklı bir karaktere geçince uzun menzilli saldırılar yapabiliyorsunuz. Oyunda çeşitli silahlar ve ekipmanlar mevcut. 12 farklı karakter olunca her birinin de oynanışı farklı oluyor. Kısaca çok fazla kafa yormayacağınız, uzun olmayan oynanış süresiyle de baymayacak orta düzeyde bir oyun. Aynı zamanda 4 kişiye kadar da co-op olarak oynayabilirsiniz. Şunu da ufak not olarak ekleyeyim abi. Haziran 2022 yılında tam sürüm olarak çıkış yapan oyunumuz makul sayılır sistem gereksinimiyle sistemlerinizi 25 lira gibi cazip fiyatı ile de cebinizi zorlamayan küçük tatlı bir oyun. Minute of Islands. Platform oyunları temelinde bulmacalar yatar. Sorun şu ki çoğu platform oyununda çözdüğümüz bulmacaların amacı sadece kapalı bölümlere ulaşmak. Bu da bulmacaların etkisinin azalmasına sebep olur. Ama Minute of Islands çözdüğünüz tüm bulmacalar hikayenin bir parçasını oluşturuyor. Bu da çözdüğünüz her bir bulmacanın sonraki hikayenin anlatımına katkı sağlıyor. Mu adında sevimli bir kız çocuğunu kontrol ettiğimiz bu oyunda esrarengiz dev ırkının yaşadığı adadaki arızalı mekanizmaları tamir etmeye çalışıyoruz. Eğer bu görevi başaramazsak kaynağını bilmediğimiz bir tehdit bu dünyanın sonunu getirecek. Birbirinden farklı bölümlerde devlere ait arızalı parçaları tamir ettiğimiz çizgi film tadındaki oyunda birbirinden farklı bölümler ve bulmacalar ile karşılaşıyoruz. Oyunumuz elle çizilmiş bölümleriyle kendine has bir sanat tasarımı yakalamış. Haziran 2021 yılında çıkış yapan oyun makul bir sistem gereksinimi istemekte. Ortalama 4-5 saat sürecek oyunumuz Steam'deki fiyatı da 32 lira. Terra Noctis. Her ne kadar platform oyunları hakkında kolay ve basitmiş gibi bir algı oluşsa da bazı oyunlar bunun gerçekte öyle olmadığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Dead Cells, Hollow Knight gibi oyunlar ilk aklıma gelen isimler. Yakın zamanda ikincisi çıkan da Eterna'da bunlardan biri. Zorlu ile bilinen Souls-like ve Roguelike türünde güzel bir karışım olduğunu söyleyebilirim. Oyunun kombat ve savaş zorluğu bir yana, platform zorluğu da bayağı sağlam. Başlarda kolay gibi gelen oyun, mekanikler açıldıkça sizi zorlamaya başlıyor. Açılan her bir mekanik sanki yeni bir zorluk modunu aktif etmiş hissini veriyor. Oyunda Eterna ve Noctis adında iki farklı mod bulunmakta. Eterna modu daha çok keşif odaklı ilerleme kat ederken Noctis modu da zorlu düşmanları ve platformları aşmanız gerekecek. Artık bu mod nasıl bir modsa geliştirici firma oyuncuları önermiyor bile. Zor oyun tutkunları için güzel bir macera ufukta gözüküyor gibi. Oyun birbirinden farklı 16 bölgeden oluşan devasa bir haritaya sahip. Metroidvania duygusunu iliklerinize kadar hissedebileceksiniz. Düşmanları söylemiyorum bile. Oynanış süresi ise 50 saat ile 75 saat arasında değişiklik gösterebiliyor. Aralık 2021 yılında çıkan oyun bir tık yüksek sistem istemekle beraber ücreti de diğerlerine göre biraz fazla ama indirim döneminde bir bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Havsala Into the Soul Palace. Sırada bir Türk oyunu olan Havsala var. Henüz kendisini deneyimleme fırsatım olmadı. Peki neden bu listeye koydum? Çünkü oyunun güzel bir incelemesini yapan sevgili kardeşim Başak'ı aradım ve değerli fikirlerini aldım. Verdiği cevap şuydu:
Eğer bir bağımsız oyun önerisi listesi yapıyorsan bu oyunu kesinlikle araya koymalısın dedi. Tasarımı ve oynanışa baktığımda yine Başak Hanım'ın çiftliğine uygun bir oyun var karşımda. Soft bir tasarım, yüksek sanatsal görsellikleri, keyifli olduğu kadar da beyin zorlayan bulmacalar ve felsefe tarihi gibi gerçek konulardan esinlenen ilginç hikaye. Point and click dediğimiz tıkla ilerle mantığıyla oynadığımız oyunun bulmacaları gerçek anlamda oyuncunun düşünmesine sebep oluyor. Bu arada oyunda Türkçe dublaj da var, haberiniz olsun. Seslendirme biraz daha iyi olabilirdi ama yine de ağızlarına sağlık, emeklerine sağlık. Sonuçta uzun zaman sonra böyle bir oyun piyasaya sunarak düşünmemizi sağladılar. Zira uzun zamandır oyun oynarken düşünmeyi unutur olduk. Oyunun mütevazi sistem gereksinimlerine bir de mütevazi fiyatı eşlik ediyor ki onu da söylemeden geçmeyeyim. Buradan Doro Esso'ya da hem teşekkürlerimi hem de tebriklerimi sunarım. E-spor kariyerinden oyun geliştirmeye uzanan dolu dolu bir hayat. Tebrikler Dora. A Juggler's Tale. Ve geldik listenin son oyununa. Umarım çenem çok düşmez de videoyu gereksiz yere uzatmam. Zira ben bu oyuna aşık oldum. Her şeyiyle tam bana göre bir oyun. Hani oturun bana özel oyun yapın desem ancak bu kadar olur. Oyunda neler mi var? Hemen anlatayım. Harika bir görsel tasarım. Hem çevre modellemeleri hem arka plan manzaraları muhteşem. Oyunun genel atmosferine o kadar güzel eşlik ediyor ki gerçekten bir kukla oynatıcısının elinde çaresizce hareket eden bir kukla gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu arada bu oyunda bir kuklayı canlandırıyoruz. Amacımız bu sahte dünyadan kaçıp iplerimizden kurtulmak. Bu yolculukta yine bizleri engellemeye çalışan bizim gibi kuklalar var. Başarılı bir hikaye anlatımı, güzel tasarlanmış bulmacalar ile A Juggler's Tale uzun zaman sonra aşık oldum dediğim bir oyun oldu. Hele ki müzikleri gerçekten tarifi zor. Oyunun giriş ekranında çalan müziği otur sabaha kadar dinle, o kadar başarılı. İnsana adeta huzur veriyor. Bölüm tasarımları desen aşırı tatlı ama en güzeli ise bir oturuşta bitirebiliyor olmanız. Bazıları için kötü gibi bir şey dursa da bana göre harika bir durum. Ortalama 1,5 saatlik gibi çok kısa bir oynanışa sahip kendileri. Belki de bu tadı damakta kalan oynanış süresi beni çok etkilemiştir, bilmiyorum. Ama genel anlamda kesinlikle bakmanızı tavsiye edebileceğim bir bağımsız oyun oldu kendileri. Eylül 2021 yılında çıkış yapan oyunu oynayabilmek için ortalama bir sistem ve 28 liraya ihtiyacınız var. Bu ayki liste videosu da geçen ay gibi platform oyunlarına kaydı biraz. Evet, ama önümüzdeki ay fırsat bulursam biraz daha farklı türlerde oyun deneyip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu haftalıkta benden bu kadar oyun severler. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmayı ve son olarak da açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.